Eğer daha önce Yemek Sepeti'nden sipariş vermediyseniz bu videodaki tariflerin malzemelerini ekranda görmüş olduğunuz kupon kodunu kullanarak 50 TL indirimle Yemek Sepeti Market'ten sipariş edebilirsiniz. İyi seyirler. Bugün anlatacağım bilgilerle dilediğiniz meyveyle dilediğiniz çeşitte tatlılar yapabileceksiniz. Çünkü ben bugün sizlere şeftaliyle, kirazla, kayısıyla inanılmaz güzel 2 tane tatlı anlatacağım. Ama bunları anlatırken de bu meyveler nasıl işlenir, hangi tatlılarla daha iyi kullanılır bunlardan da bahsedeceğim. İlk olarak muhteşem bir soğuk şeftalili pasta yapacağım. Adeta bir cheesecake tadında olacak. Ondan sonra bir sıcak tatlı yapmayı göstereceğim. Kalmış bütün meyveleri kullanabileceğiniz Buckle diye anılan şahane bir tatlı anlatacağım. Öncelikle soğuk şeftalili pastayla başlayalım. Cheesecake tadında olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de tabii ki tabanı. Tabanında buğdaylı yulaflı bir bisküvi kullanacağım. Hemen onları toz haline getiriyorum. Bisküvinin çeşidi de çok önemli değil. Kremalı bile olur. Bugün eğlenceli tarafından uyandım. Bisküvileri şöyle karıştırma kabına. Olmazsa olmaz. Tuz. Tereyağı erimiş. Karıştıralım. Karışım hazır. Borcama dökelim. Kelepçeli kalıp da olur. Evinizde ne varsa. Bugün ne varsacıyız. Birazcık işin doğaçlamasındayız. Siz dilerseniz bunun tabanını böyle mesela kalmış keklerden yapabilirsiniz. Lezzetini böyle birleştirmek için içine kakao atıp tek düzey bir lezzet yakalayabilirsiniz. Vanilya ile canlandırabilirsiniz. Tarçınla uçurabilirsiniz. Sınırsız taktik vereceğim. Sonunda meyveli tatlıyı siz nasıl isterseniz öyle yapabileceksiniz. Neyle bastırıyoruz? Düz tabanlı herhangi bir şeyle. Bardak olur, kase olur. Bastırın. Son rütuşları da spatula ile yapıyorum. Fırın 180 derecede bir 10 dakikada pişireceğim. Sonra dışarıda soğutacağım. O arada size de şeftali nasıl soyulur onu anlatacağım. Şeftalileri kaynar suda 2-3 dakika bekletiyorum. 3 dakikanın ardından şeftaliler soğuk buzlu suya. Bakın pürüzsüzleştiklerini görebilirsiniz. Tüyler müyler gitti. Bakalım. Üzeri güzelce kızarmış. Bu hazır. Tavanımız burada dinlensin. Şurada. Şeftalileri kaynatırken aklınıza bu domates soyma yöntemi gelmiş olabilir. Evet, yöntem birebir aynı. Önce sıcak suda şokluyoruz. Ardından da soğuk suda bir daha şoklayıp kabuğun ayrılmasını sağlıyoruz. Bunu konserve şeftali yaparken de kullanabilirsiniz. Ben soğuk tarifte sadece şeftali kullanacağım ama sizler dilerseniz burada kirazı, kayısıyı ya da bahçenizde yetişen muhteşem erikleri vesaire de kullanabilirsiniz. Onların kabuklu da kullanabilirsiniz. Şimdi bıçak yardımıyla soyuyorum. Gerçekten tam bir bebiş ama bunları doğrayacağım. Büyük büyük, kafanıza göre. Çekirdeği hisset, kenardan kes. Şeftalileri doğradım. Şu anda güzelce sularını bırakıyorlar. Birazdan sularını da kullanacağım. Şimdi şeftalileri kaplamak için ben jöle kullanacağım. Eyvah jöle dedi diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ben jöle seviyorum. Bu arada onu böyle soğuduktan sonra böyle dişleriniz arasındaki hissiyatı, özellikle böyle soğuk meyveyle olan hissiyatı gerçekten çok güzel. Tabii ki jöle kullanmak istemeyenler yine güzel bir taktik olarak içerisine şeker koyarlar. Nişastalı suyla beraber koyulaşana kadar bağlarlar. Ondan sonra bisküvi tabanın üzerine koyarlar ama ben jölemi yapacağım. Jöleyi önce sıcak suda eritiyorum. Bu arada ben limonlu jöle kullanıyorum. Sizler dilediğiniz aromada kullanabilirsiniz. Bütün tozun erimiş olması lazım. Şimdi bunu tabii ki bir de soğuk bir sıvıyla karıştırmak gerekiyor ama ben öncesinde bir şeftaliden ne kadar su aldığımıza bakacağım. Şöyle yaptık. Güzelce su dökelim. Yaklaşık yarım su bardağı kadar çıktı. Şimdi bunun üzerini soğuk suya tamamlıyorum. Şimdi bu soğuk olanı sıcak olana ekliyoruz ve ılıtıyoruz. Evet, rengi de şeftali rengine döndü ama limon aroması var. Şeftalilerin üzerine döküyorum. Böyle şeftalilerin her yerine öncesinde jöle değsin istiyorum ki donarken hepsi kaplanmış olsunlar. Şeftalili karışımımız hazır. Tabanımız da tamamen soğudu. Şimdi üzerine tabii ki biraz dikkatlice dökeceğiz. Sonrasında sıvıyla tamamlayacağız. Sonra buzdolabı. Pastamız dolapta bekliyor. Dilerseniz bu pastanın üzerine çok basit bir krem şanti çırpıp servis edebilirsiniz. Ya da dilerseniz sadece krema ve labneyi çırpıp üzerine serebilirsiniz. Ben güzel bir cheesecake tadı gelsin diye öncesinde bir muhallebi yapacağım. Ardından içerisine labne ekleyeceğim. Yerken o soğukluğuyla beraber alttan başlayalım. Muhallebi klasik. Süt. Şekerimizi de ekleyelim. Un. Nişasta. Genelde mısır nişastası tercih ederim. Ve yumurta sarısı. Karıştırıyoruz. Vanilya en son.
Tamamen karıştırdıktan sonra altını açıyorum. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Artık böyle şey oldu ama derste tekrarlayan hocalar gibiyim. Eğer muhallebi yapıyorsanız tamamen eridiğinden emin olun. Pastacı kreması yapmak istiyorsanız onun zaten videosu var. Koyulaşmayı gördük. Ocaktan alalım. Vanilyasını da ekleyelim. Biraz ılındıktan sonra labneyi de ekleyeceğim. Evet, labne de eridi. Bu da birazcık soğusun. Hafif böyle sertleşmeyi gördükten sonra kremayı da üzerine koyacağız. Hepsi bu. Evet, artık sıvısını kaybetmiş. Tamamen jelleşmeye başladı. Üzerini düzleştirelim. Evet, şöyle köşeleri düzeltelim. Sallayalım. Şu anda bile mükemmel gözüküyor. Bu buzdolabına gitsin, bizi beklesin. Biz de orada sıcacık bakıl hazırlayalım. Bu tarifin en önemli özelliği ilk önce fırın tepsisini boş olarak sıcak fırına bırakıyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz kirazlar var burada. Tabii ki bunları ben hazırladım. Sizlere daha öncesinde vişne videosunda çekirdeği nasıl ayıklanır onu anlatmıştım. Bir pipet yardımıyla kolaylıkla ayıklanıyordu. Ancak vişnenin kabuğunun inceliği kirazda yok. Kiraz daha etli. O nedenle yine pipet kullanabilirsiniz ama kirazı öncesinde sert bir cisimle önden ve arkadan delmek gerekiyor. Şahane bir duyum var burada. Şöyle biraz tepeden bir delik açarsanız, ki pipet girmiyor çünkü kiraza. Bir de tam çıkış noktasını bulursanız sonrasında sert bir pipetle bastırmanız kafi. Geliyor. İşte burada. Çekirdeğimiz çıktı. Çekirdeği alıyorum, kirazı bırakıyorum. Toplamda yarım kilo meyve kullanacağım. Burada meyvenin çeşidini yine size bırakıyorum. Ne varsa. Erik ekleyebilirsiniz, çilek olabilir. Varsa bahçenizde böğürtlen olabilir. Muhteşem tarifler çıkartabilirsiniz. Çevir çevir kullan. Kayısıları da şöyle güzelce dilimleyelim. Evet, şimdi kayısıları doğradık. Kirazları üzerine koyuyorum. Hafiften böyle kendi öz sularını salsınlar diye birazcık şeker serpeceğim ve lezzeti artsın diye de vanilyayla şöyle bir harmanlayacağım. Meyveler hazır. Sıra geldi hamura. Ben size bakılın en temel, böyle en yalın halini yapacağım ama dilerseniz kendi yaptığınız kek harçlarını birazcık daha koyu yaparak da bu tarifin varyasyonlarını uygulayabilirsiniz. Ya da böyle kalın bir pankek harcı yaparak böyle bol meyveyle birlikte yine pişirebilirsiniz ama bakılın temelinde aslında içerisinde yumurta, yağ vesaire yok. Yağ pişirirken kullanacağız, o az sonra. Öncesinde elenmiş unumuzu böyle kaseye alıyoruz. Ben içerisine hafiften lezzet versin diye böyle toz kuru yemiş koyuyorum yarım su bardak kadar. Şimdi neden kuru yemiş diyorum? Çünkü bu karışık. Bizimkiler de olabilir içerisinde, bu artık ceviz, fındık, badem ne varsa hepsinin karışımı. Eğer ki kuru yemiş koymayacaksanız unu yarım su bardağı arttırabilirsiniz. Ama koyarsanız güzel bir tat verir. Kabartma tozu. Olmazsa olmazımız biraz tuz, toz şeker. Karıştırıyoruz. Şimdi içerisine azar azar süt ekleyerek bunu böyle bir bulamaç haline getireceğiz. Koyu bir kek harcı gibi bir kıvam var ya da cıvık bir kurabiye hamuru gibi. Aradığımız kıvam tam olarak bu. Şimdi bundan sonrasına dikkat. Bunlar hazır. Pişireceğiz ama nasıl? Tepsi sıcak, unutmayın. Şu dakikadan sonra hareketlerinize dikkat edin çünkü kendinizi yakabilirsiniz. Tepsimiz sıcak. Sıcakken içerisine erimiş tereyağı döküyoruz. Ve hamur doğruca içeri. Tereyağı şu anda hamuru sarıyor. Sallama falan yok, yaydırma falan da yok. O zaten kendi kendine yayılacak. Kenarlar bakın kabarmaya başladılar bile. Şimdi meyveleri kaşıkla üzerine yerleştiriyorum. Biraz fazla doldurmayı tercih ettim. O nedenle işim garanti olsun diye altına bir tane tepsi koydum. Tamamen kızarıp böyle meyveler iyice suyunu çekene kadar 45 dakika ile 1 saat arasında pişecek. Fırın 180 derece fanlı. Eyvah eyvah. Aman aman. Yalnız kıvam, kokusu inanılmaz. Şimdi piştiğini nasıl anlayacağız? Böyle dokunduğunuz zaman bakın böyle bu sertlikleri görmeniz lazım. Ortada çok fazla nem olduğu için şimdi kenarlar koyulaşmaya başlayınca sakın paniklemeyin. Hafifçe böyle köşeler yanabilir, hiç dert değil. Çünkü içerisi bembeyaz. İçeride inanılmaz bir sıvı vardı. Erken çıkartırsanız tamamıyla çiğ kalacaktır. O nedenle paniklemeyin. Şöyle sertleşmeyi bekleyin. Yine bir kürdan testi yapabilirsiniz. Temiz çıkıyorsa işlem tamamdır. Çünkü bunun altı böyle bembeyaz, pamuk gibi ve kokusu çok çok güzel kokuyor. Yarım saat bekleyeceğiz ama.
Şu anda ortamdaki koku adeta böyle bir tereyağlı, şekerli çörek kokusunda ve böyle üzerinde reçeli varmış gibi. Öyle bir koku hayal edin ve şu andaki kokumuz tam olarak bu. Meyvelerin nasıl piştiğini bakın şu içeriden göstereceğim. Çünkü gerçekten bir reçel kıvamında. Ben bunu yerim. Oh. Az önce kokusunu aldığım her şeyi şu anda damağımda da hissettim. Kayısılar böyle pamuk gibi ekşi ekşi, böyle kirazlar tatlı tatlı. Hafif üstte böyle kızarmış o kirazlar, bazıları çıtır çıtır. İçinden gelen kuru yemiş tadıysa muazzam. Bence mutlaka koyun. Özellikle fındık inanılmaz yakışmış. Üstündeki o çıtır çıtır dokusu ve tereyağıyla birleşmiş hali. Bu bakıl 10 üzerinden 10. Şimdi dolapta bekleyen astroliste geçelim. Çok iyi. Çok çok iyi. Ara katman adeta böyle bir şeftalili mekan. İnanılmaz ağız sulandıran bir görseli yok mu? Ve buz gibi, ben şu anda bunu doğrudan damağımda hissedebiliyorum. Sadece görsel olarak üzerine bir şey daha koymak isteyebilirsiniz. Belki Hindistan cevizi olur, ceviz olur ya da fındık vesaire de koyabilirsiniz ama size yine kalmış olan bir malzemeyi değerlendirme göstereceğim. Kalan bisküvilerden kullanabilirsiniz. Bizde bolca var. Yemek.com mutfağında hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle servis ederken bir parça bisküviyle üzerine şöyle hafiften kırıntılayıp artık ben bunu yerim. Kenarları kaplı ama böyle bir anda ağzının içerisinde buz gibi bir şeftali tadı. Bu kırıntılar yumuşacık hale gelmişler. Aynı zamanda da asla dağılmıyorlar. Yukarıdan gelen böyle kremamsı labne tadıyla da adeta bir cheesecake tadında ama çok 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 hafif bir tatlı. Şekeri çok dengeli. Asla bunlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bütün meyveleri değiştirebilirsiniz. İçerisinde karışık meyve kullanabilirsiniz. Meyvesini farklı, jöresini farklı kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Çok çok lezzetli 2 tarif oldu. Size kalan tek şey var. Bunları evinizde yapmak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.